Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer Orta Dünya'nın savaşlarını inceleyeceğimiz bir videodayız. Savaşlarını derken tabi bir seri yapmak istiyorum bu konudan. Bu da ilk bölümü olacak ve başlangıcı orklarla cücelerin arasında Orta Dünya'nın 3. çağının 2793. ve 2799. yıllar arasındaki o bir savaş sekansıyla başlamak istiyorum ki bu dönem biliyorsunuz Azonulbizar Savaşı ile sona eriyor. Böyle bir seri yapmak istedim ve ilk videosu da bu olsun istiyorum. Kimler katılmış, sonuçları ne olmuş, Orta Dünya'ya yansıması nedir? Bunlara bakacağız, bunları inceleyeceğiz. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Lafı çok uzatmadan videoya başlıyorum. Nasıl başlıyor bu dönem ona bir bakalım. 3. çağın 2790. yılında Smaug Erebor'u ele geçiriyor ve buradaki cüceler evsiz kalıyorlar. Ve bu cücelerin içinde Tror, Train, Thorin gibi çok ciddi isimler var. Bunlar doğal olarak evsiz kalmaları sonucunda Orta Dünya'da kendilerine bir yer aramaya başlıyorlar ve Dunlant'ı bulup buraya yerleşiyor bir şekilde bu grup. Ancak bu yerleşimin, burada geçen zamanın Kral Tror üzerinde çok iyi etkileri olmuyor. Kendisi artık hem bu Dunlant'la geçen zamanın sıkıntılarından hem de parmağına takmış olduğu o 7 güç yüzünden birinin etkisiyle Moria'yı, atalarının şehrini geri almak üzere yola çıkmaya karar veriyor. Ancak burada şöyle bir sorunumuz var. Yanında sadece bir yoldaşı var. O da Nar isimli bir cüce. 2 kişi olarak Moria'yı geri almaya yola çıkıyor ancak yani tahminen orada çok mantıklı düşünemediği ve dediğim gibi bazı olumsuzlukların etkisi altında olduğu çok bariz. Çünkü o dönemde Moria'da orkların olduğu biliniyor. Hatta Durin'in felaketinin de orada olduğu biliniyor. Buna rağmen 2 kişi burayı ele geçirmeye yola çıkıyorlar. Kızılboynuz geçtiğinden Azonulbizar Vadisi'ne iniyor ve Moria'nın doğu kapısına geliyorlar yolculukları sonunda. Buradan Nar'ın oldukça yoğun bir şekilde karşı çıkmasına rağmen Tror Moria'ya giriyor. Atalarının hakkı olduğunu orayı yönetmenin ve o yüzden orayı tekrar ele geçirmesi gerektiği gibi bir takıntı içinde. İtirazına rağmen yoldaşının onu dinlemiyor ve şehre giriyor. Doğal olarak orklar tarafından yakalanması çok uzun sürmüyor. Moria'nın cücelerin hakkı olduğunu ve onların yönetmesi gerektiğini gibi bir iddiası olduğu için de sonu çok iyi olmuyor. Nar dışarıda 3 gün saklanıp geri dönmesini bekliyor Tror'un. Ancak 3. gün doğu kapısının merdivenlerinde Azog, Tror'un cansız bedeniyle ortaya çıkıyor. Ve Nar'a saklandığı yerden çıkmasını söylüyor çünkü orklar onun orada olduğunu biliyorlar. Ve o sırada Tror'un yüzüne rünlerle kendi adını kazımış olarak Azog görülüyor. Nar'a Moria'nın orkların olduğunu ve buraya gelen veya gelmeye çalışanların sonunun aynı Tror gibi olacağını söylüyor ve bu mesajı iletebilmesi için canlı bırakılıyor. Doğal olarak Nar çok hızlı bir şekilde geri dönüyor ve Train'e babasının kaderini anlatıyor. Train tabii çok yoğun bir hüzne kapılıyor bu olay üzerine. Ve belli bir süre düşündükten sonra bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve buna mutlaka bir karşılık verilmesini karara bağlıyor. Ve bu şekilde cüceler orklara karşı bilenmiş bir şekilde savaş hazırlıklarına başlıyorlar. Train'in savaş kararı almasıyla beraber uzun sakallar hazırlıklara başlar. Ordu oluşturulur. Bu sırada da geriye kalan 6 tane cüce klanına da haber salınır. Orklarla savaşa girildiğine dair ve yardımlar istenir. 3. çağın 2793. yılında Gundabad'dan Meteoras'a kadar olan bütün o bölgede ne kadar ork yerleşim yeri, ne kadar ork kavimi varsa hepsine saldırırlar. Çoğunlukla Dumanlı Dağların o büyük madenlerinde ve tünellerinde geçer, yer altında geçer bu savaş. Bu
dönem içinde işte Gundabat Savaşı gibi bazı hani yine detay isimler geçiyor. Ancak totalde orada da anlatılan, verilen bilgi cücelerle orkların bu savaşının orada da olduğu. Yani herhangi çok ciddi bir detay yok. Genel olarak cüceler burada Azog'u aramaktadırlar. Çok sert ve zorlu bir savaştır. Çok ciddi kayıplar verir iki tarafta. Hatta rivayet şu ki bazı savaşlarda o kadar çok kayıp olur ki cücelerin, o veteran savaşçılarından çok azı canlı kalabilmiştir ve o savaşın detaylarıyla ilgili bilgi verecek kişi bulamayacak hale gelir. Bu derece ciddi anlamda yoğun kapışılan ve çok fazla kayıp verilen bir dönemden bahsediyoruz. Ancak çatışmanın, yani bu savaşlar grubunun zirveye taşındığı yer Azanulbizar Savaşı. Bu dönemin zaten kapanış savaşı bu. Artık her iki tarafında elinde ne varsa öne sürdüğü noktadayız. Ne oluyor? Moria'nın doğu kapısında Azanulbizar Vadisi'nde gerçekleştiği için bu savaş adı bu. Her iki tarafta dediğim gibi elinde kim kaldıysa buraya sürüyor. Kim var cücelerin tarafında? İşte Nain oğlu Dain, Train oğlu Thorin. Bunların hepsi bu savaşta cücelerin tarafındaki önemli karakterler. Ayrıca diğer klanlardan da liderler var cüce ordusunda. Karşı taraftaysa Azog. O bildiğimiz isim yönetimde. Çok ciddi bir kapışma başlıyor. Savaş devamlı gidiyor geliyor. Bir cücelere dönüyor, bir orklara dönüyor ve bayağı yoğun kayıpların yaşandığı, gerçekten son derece kanlı ve ciddi bir çatışma oluyor. Dengelerin bozulduğu ve savaşın cücelere döndüğü an Naim ve Demirtepe cücelerinin savaşa dahil oldukları, daha sıcak çatışmanın içine girdikleri an, tam böyle ortada giden savaşın cücelere dönmesini sağlayan müdahaleyi yapan kişi Naim. Naim'in komutasında Demirtepelerden gelen o taze güç, kuvvet, ordu, orkların yorulmuş ve artık onlar da savaştan sonuçta bitap düşmüş durumdalar. Çok rahatlıkla yararak güçlerini Moria'nın doğu kapısına ulaşır. Ulaşınca Nain, Azog'u Moria'dan çıkmaya ve kendisi de duello etmeye davet eder. Bu sırada kendi cüce ordusundaki askerler de onu savaş naralarıyla desteklerler. Azog bu teklifin cevapsız bırakmaz ve Moria'dan dışarı çıkar. Ama ne yazık ki duellonun sonu Nain'in beklediği gibi olmaz çünkü Azog onu öldürür. Ancak bir şeyin farkına varmıştır. Hem güçlerinin azaldığını hem de o yakın korumaların birçoğunun katledildiğini görür. O yüzden de bir panik halinde Moria'ya geri dönmeye çalışır. Ancak babasının sonunu gören Dain Demirayak onu Moria'ya giremeden yakalar ve bu mücadelede Azog'u öldürür. Daha sonrasında Tror yaptığı saygısızlığı bir şekilde ödetmek amaçlı onun yaptığı gibi kafası kesilir, ağzına bir para kesesi konur ve bir kaza tutularak teşhir edilir. Savaşın artık cücelerin lehine sonuçlanacağı belli olunca Train Moria'ya da girmek ister. Ancak Durin halkından olmayan, yani diğer kavimlerden olan grup cüceler Durin'in onurunun korunduğunu, Tror'un da öcünün alındığını söyleyerek Moria'ya girmek istemezler. Bu kadarı yeterli derler. Bunun bir sebebinin de Moria'nın içinde Durin'in felaketinin geziniyor olduğunu düşünmeleridir. Bu yüzden konuyu, şansı daha fazla zorlamayıp tadında bırakmaya karar verirler. Zaten çok ciddi kayıplar vermişlerdir. Her iki tarafta korkunç sayıda kayıp veriyor. Orkların çok daha kalabalık bir orduyla savaşa katıldığı yazıyor. Her iki tarafında kuvvetlerinin neredeyse tamamını kaybettiği bilgisi var. Bu konuda belli kaynaklarda rakamlar, sayılar var böyle ama ben ciddiye aldığım yerlerde göremedim bu tür bir bilgi. O yüzden de burada hani çok emin olmadığım için o sayı işine girmeyeceğim. Kaç kişiler, kaç kişi kaybettilere. Ancak her iki tarafında kayıplarının çok büyük olduğu bilinen bir gerçek. Kimler var burada? İşte Balin'in babası Fundin, Dain'in babası Nain, Train'in küçük oğlu Frerin,
Bunlar hep cücelerin önemli kayıpları. Hatta o kadar çok kayıpları var ki geleneksel olarak taş mezarlara gömdükleri bu böyle bir gelenekler var sonuçta. Taş mezara gömüyorlar ancak onu yapabilecek kadar ne zaman, ne vakit, ne de imkan var. O yüzden yakıyorlar. Çok acayip bir detaya giriyor. Hatta buradaki bu kayıplar yakılmış cüceler diye hatırlanıyor kendi aralarında. Değişik bir sonucu oluyor. Orklar için daha da ilginç sonuçları var. Artık Dumanlı Dağlar'daki ork sayısı bir daha kendini toparlayamayacak kadar azalıyor. Büyük bir bölümü Rohan bölgesine kaçıyorlar ve 200 yıl kadar burada Rohan'ın başına bela alıyorlar bu sefer. Ancak Beş Ordu'nun savaşına kadar çok ciddi bir böyle artışları, bir tehdit oluşturma durumları olmuyor bu grubun. Hatta bunun sonucunda Thorin'in o Erebor görevinde gayet bu rahat ilerlemesi veya Balin'in Moria'yı tekrar kolonileştirme çabalarında onların bu sayısının oldukça azalmasının büyük rahatlık sağladığını da söylemek zorundayız. Evet, tabii şimdi bu savaşı aynı zamanda Hobbit filminde de gördük. Hikayenin başlangıcında, daha doğrusu filmin başlangıcında Peter Jackson yorumuyla gördük ama. Nedir? Savaşta Azog herkesi hallettikten sonra kolunu kaybetti Thorin'e ve içeriye doğru sürüklendi. Böylece Beş Ordu'nun savaşına kadar hayatta kaldı. Normalde hikayemiz böyle değil. Beş Ordu'nun savaşında orkların karanlık tarafın komutanı Azog'un oğlu olan Bolg. Azog normalde Azanul-Bizar Savaşı'nda Orta Dünya tarihinden çıkıyor. Bunun bir yine sinema seyircisini yakalamak üzere yapılmış bir çaba olduğunu düşünüyoruz. Niye? Thorin'in karizmasını bir tık daha arttırıyoruz bu noktada. Çünkü bir şekilde o iki kişinin karşılıklı o birbirine duyduğu kinle yürüyen bir durum var. Her dakika Azog'la Thorin'in kapışması bekleniliyor filmde. Filmin son sahnelerinde de o epik savaş sahneleriyle beraber bir kapanış yapılıyor. O yüzden de Bolg'la Azog'u bir arada kullanmış. Ancak tamamıyla Peter Jackson'ın Tolkien'in hikayesi üzerinde yaptığı yorum ve değişikliklerden oluşan bir durum. Normalde Hobbit filminde gördüğümüz Azanul-Bizar Savaşı gerçekleri çok yansıtan bir durum değil. Oldukça değiştirilmiş bir yapısı var. Nain yok ortalıkta, işte Dain'i göremiyoruz. Daha çok orada Balin, Dwalin, Thorin, yani o grubun elemanları daha önde gözüküyorlar. Tabii ki onlar normal savaşta var ama diğer detaylar çok fazla kullanılmamış. O yüzden o noktaya da bir parmak basmak istedim. Aynı zamanda da güzel bir aksiyon figürü. O yüzden onu da görün istedim açıkçası. Sonuç olarak 6 sene süren çok ciddi bir savaş döneminden bahsediyoruz. Bunun sonucunda cüceler büyük kayıplar veriyorlar ancak belli bir kazanç elde ediyorlar aslında. Bir, kendilerince onurlarını korumuş ve kurtarmış oluyorlar. İki, kendi ırklarından birine yapılmış olan büyük bir saygısızlığı çok net cevaplıyorlar. Üçte de bence karşınızdaki bir ırka üstünlüğünüzü kabul ettirdiğiniz bir dönemden bahsediyoruz. Bu şekilde sonlanıyor Azanul-Bizar Savaşı ile beraber bu cüceler ve orklar arasındaki o dönem. Yoğun bir savaş dönemi. Sonuç buraya geliyor. Bu konudaki ilk videoydu. Elimden geldiğince konuyla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki bölümde hangi savaş olur ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Ancak Orta Dünya savaşlarıyla ilgili başlattığım serinin birinci videosu burada sona eriyor. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.